Hello herkese. İçindeki ustaya hoş geldiniz. Evet, çok uzun zaman oldu. Hele yüz yüze görüşmeyeli bayağı oldu galiba. Ee, Yani pek çok şey yaşandı. Muhtemelen sizlerin hayatınızda da öyle olmuştur. O yüzden buraya kısa, hızlıca geçiyorum. Evet, şimdi yani burada konsept nasıl olsun, neler yapalım falan diye düşünürken aslında çok da plansız bir şekilde süreç buna doğru dönüştü. Yani pek çok eğitim aldım ben bu zamana kadar. Hani bir 2014'ler zamanda zaten bu kişisel gelişim alanına girdim ve sonra işte daha önceki videoda da biraz bahsetmiştim. Sonra aralıklı işte başka sektöre geçtim falan filan. Sonra tekrardan sistem beni hop geri attı böyle sanki. Gerçekten öyle hissettim yani. Birden hop bu tarafa tekrardan döndürüldüm. Şimdi de her ikisini kendimce birleştirdiğim, her ikisini uyguladığım bir süreci inşa ettiğim bir dönem aynı zamanda. Ve bunun kollarını genişlettiğim bir zaman dilimindeyim. Ve burada da hani çok böyle kendi hikayem üstüne aslında içindeki ustada biraz hepimizin hikayesi. O hepimizin ustalığı, içindeki ustanın çıkmasıyla ilgili sürecimizi aslında paylaşmaya niyet ettim yani ismi kurarken. Şu anda da aynı niyetteyim bu arada. Sadece böyle neyin üstünden gider konu diye düşününce pek çok hani terapi yöntemi, pek çok şey öğrendim. Burada beni en çok böyle saran, sarmalayan son dönemde astroloji açıkçası. Yani biraz bana enteresan bile geliyor böyle olması. Yıllarca bir kendi burcumdan kaynaklı hani soğuk takılıyorum kendisiyle. Çünkü hiç tatlı bir şey söylenmiyor benim burcumla ilgili. Burada birazcık belki anlayanlar olmuştur. E, Ama işte yükselenin daha önemli olduğunu falan öğrendikten sonra biraz daha hani ısındığım ve sonra birazcık derinlemesine işte seviye astroloji eğitimleri onları aldıkça da böyle daha çok sevdiğim. Yani bana göre zaten insanoğlu böyle çok farklı bir sürü hatta bunu yani insan ne kadar insan varsa o kadar da yol var bu hakikat yolunda bu içindeki ustayı bulma yolunda diyeyim. Çok inanıyorum buna. O yüzden de şu andaki yolum şu anda astrolojiden geçtiği için biraz astrolojiyle ilgili konuşmak istedim bugün. Ee, Özellikle Temmuz ayı yine önemli. Zaten 2025 önemli. Yani çok büyük gezegenlerin. Yani ay mesela 2,5 günde bir hareket ediyor. Bizi zaten çok artık alıştık yani onunla haşır neşiriz. Yani hepimiz biliyoruz. İşte dolunaylar, yeni aylar, hilaller. Ama bazı gezegenler, örneğin işte Uranüs. O 7 senede bir, 7-8 sene diyorlar. 7-8 senede bir hareket ediyor. Ve bugün bu sepya ton, bu aralar beni çok çeken sepya ton, yani şu arkada gördüğünüz görüntünün siyah beyaz değil, normal değil. Böyle bir toprak renginde olmasının nedeni de aslında Uranüs'ten geliyor. Bu arada yine ben genelde böyle arka planlarda falan filan böyle acayip şey seviyorum işte gökyüzüler işte uçan şeyler böyle hani çok spiritüel değil ama gökyüzüyle ilgili şeyleri severim hep eskiden beri. Ama bugün gayet bakın orada yeşillik var burada buralarda saksılar var hani ve lotusumuzun da olduğu bir arka plan seçtim ve büyük ihtimal bununla da kalırım gibi hissediyorum şu an. Şimdi astrolojiden bahsediyoruz ama ben astrolojide böyle tek tek burç yorumlarmışım gibi pek sanmıyorum. Yani belki de olur. Hani büyük büyük konuşmayalım. Ama hani ben daha çok kolektifte nasıl bir etkisi var? Çünkü bunun çok büyük şeyler oluyor. Hani bunu biraz konuşalım istiyorum. Ve bizim bütün bu yolculuğumuz, yaşam yolculuğumuzda aslında ne kadar faydalandığımızı biraz anlatmak istiyorum. Şimdi aynı zamanda da bir başka bilgisayar kısımda her şeyin, her bilginin kod olduğunun da farkında olarak şu bilgiyi de vermek şu an içimden geçiyor ve kendime de hatırlatmak daha doğrusu. Kod
hepsi bir kod aslında. Öğrendiğimiz, duyduğumuz her şey bir kod ve astroloji de bunlardan biri. Ve biz bunu en iyi şekilde nasıl kullanabilirin derdinde, kendimize fayda olabilecek şekilde kullanmanın derdinde olalım. Örneğin hatta bunun çok geyikleri döner. Astrolojide bilmemden bir yerdeymiş ondan ben böyleyim deyip yine astrolojiyi de kaçış planlarımıza alet ettiğimiz bir yerden değil. Tam tersi dönüşüme bize aracılık edebileceği, kendi güçlü yanlarımızı, kendi korkularımızın üstesinden gelme. Yani aslında haritanın üstüne çıkmak, hakikati bulmak noktasında kullanalım istiyorum. Buradaki niyetimiz aslında o içerideki ustayı çıkartmak. Yani hakikat. Sizinle şunu da paylaşabilirim aslında. Benim için önemli. Çünkü bir süredir bazı şeyleri yani aralıklı aralıklı tabii ki çokça devam ettiğim şeylerden uzaklaşmıştım. Sabah sayfalarına bugün itibariyle yeniden başladım. Sabah sayfalarını da beraber çalışalım çok istiyorum. Belki talebi olanlar olursa hep beraber sabah sayfalarına başlayabiliriz. Bununla ilgili bir çalışmada başlatacağım gibi gözüküyor. Bu da bir karar sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Temmuz ayına geçelim artık. Bu kısa girişten sonra daha da uzamadan. Şimdi 4 Temmuz yani bugün 15:29 olması lazım. Yani öğleden sonraki saatlerde Uranüs'le Venüs kavuştular. Şimdi Uranüs 7 senede bir değişen yani yer değiştiren ve bir gezegen ve Boğa burcunun 29 derecesindeydi. E, şu an daha doğrusu ve büyük bir gezegen olduğu için de etkisi de büyük oluyor birazcık. Venüs biz aşk olarak böyle güzellik öyle şeyler olarak biliyoruz. Tabii ki doğru. Değerlerimiz o tarz güzel şeyler hissettiriyor bize. Örneğin bugün Cuma olması lazım. Aynen bugün de Venüs günü. Cuma'yı kim sevmez. Öyle bir gün severiz. Aynı zamanda ama maddi kaynaklarla ilgili şeyleri de anlatır. Şimdi Uranüs'le Venüs'ün de kavuşumu aslında bizim e, yeni şeylerle ilgili, yeniliklerle ilgili ve çok ani değişimdir yani Uranüs. O yüzden bizi böyle ani kararları sürükleyebilir işle alakalı ve zaten peş peşe gelen pek çok retro olacak bu ara. O yüzden de belki de zaten ayın 12'si 18'inden önce yeni bir şeyler daha önceden düşündüğünüz planladığınız bir şeyler varsa bunları başlatmak için en mükemmel zamanları olabilir ki 7 Temmuz yine Sirius'un önemli bir kavuşumu var. Önemli yıldızlardan biridir Sirius'ta duymuşsunuzdur ilgileniyorsanız. Çok yani hani çok ilginiz yoksa şey değil ama ne olduğunu sadece farkında olmak, bu güzellikleri yakalama. Aa bugün 7'si ya. Hani şöyle şöyle demek tatlı oluyor yani keyifli oluyor. En azından onu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ne dedik? Uranüs'ün sürpriz etkileri oluyor. Böyle çok ani değişimleri oluyor. Şimdi yani Venüs'le kavuşmasında da bir şeyler tabii ki yaşanabilir ama asıl Uranüs'ün Boğadan ikizlere geçişi de var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Hatta ben bunu burada bir genel e, Temmuz'la ilgili konuşalım istedim. Sonra Uranüs yengeçi, Uranüs ikizleri özür dilerim. Tekrardan konuşuruz diye planladım. Bakalım. Şimdi bu kavuşum yani Venüs'te kavuşum hem ilişkiler açısından hem de dediğim gibi bu maddi kaynaklar yani finansal konularla ilgili bizde ani değişiklikler yaratabilir. Bu ani değişiklik güzel yöne de kötü yöne de olabiliyor. Hani burada beklemediğimiz şeylerle, beklemediğimiz tekliflerle karşılaşabiliriz ya da beklemediğimiz olaylarla karşılaşabiliriz. Yani yepyeni bir gelir kapısı da açılabilir Venüs. Yani bu bizim haritalarımıza göre değişiyor. O yüzden burada hani güzeli anlayalım, güzeli yaratalım diyeceğim ben açıkçası. Aynı zamanda Venüs ikizler geçişi var. Bu biraz daha işte ilişkilerde iletişimin arttığı ama ikizleri bilirsiniz. Hani biraz daha flört süreci yani yaz aşklarının bol bol olacağı bir dönem anlamına gelebilir. O yüzden hani bunu bilerek en azından hareket etmek daha tatlı olabilir.
Ve daha çok sosyalleşme, daha çok hareket, daha çok insanla tanışmak, yeni kişileri hayatımıza almak gibi bir şey çalıştırabilir. Ve yine bugün günün ilerleyen saatlerinde Neptün'ün de balık geçişi var. Retro, pardon. Şu anda Koç'ta biliyorsunuz. Bu arada Neptün'ün Koç'a geçişi yakın zamanlarda oldu. Aynı zamanda Satürn de Koç'a geçti balıktan. Şimdi ikisi de retro yapacaklar yakın zamanda. Temmuz ayı içerisinde başlayacaklar. Burada da hatta çekimlere başlamadan önce bir tane bildirim geldi Spotify'dan. Benim meslektaşlarımdan biri bir çalışma yapmış anladığım kadarıyla. Eyleme geçememekle ilgili bir çalışma başlatmış. Onunla karşılaştım. Hatta burada da konuşurum diye niyet etmiştim. Çünkü bu koç enerjisi bize bir şekilde şeyi veriyor. Yani hani artık harekete geç. Neptün hayallerle ilgili, hedeflerle ilgili bir gezegen ve balıktayken böyle çok flu, uçuş uçuş falan bir gündem vardı. Koçtayken şimdi daha farklı çalışıyor. Satürn ise sorumluluk, disiplin ve bilirsiniz Satürn'ü de kimse sevmez. Aslında bence en sevilecek burçlardan biri. Çünkü onunla iyi geçindiğinizde, ya daha doğrusu tekamül yolculuğunuzda öğrenmeniz gereken şeyleri öğrendiğinizde, nasip olduğunda nasıl böyle ödüllerle karşılaştığınızı ve böyle hani yaşam bazen yaşamışsınızdır. Böyle ayaklarınızın altından böyle kayıyor gibi gelir. Yani hani oha ya nasıl olabilir? Hani yani nasıl olabilir dediğiniz böyle aynen o şekilde hissettiğiniz süreçleri size yaşatıyor olabiliyor. Böyle işte o sınavlar verildiği zamanlarda. O yüzden Satürn'ü de severiz. Kısaca şimdi bunların ikisi retrolara geçecek. Bir böyle son kez balığa böyle bir şeyleri hatırlatacak. Ya da balık burcunda bu arada bütün burçlar aslında bizde var. Kimisi daha geride, kimisi daha ileride diye düşünebilirsiniz hayatımızda. Ki çoğumuz son birkaç senedir biraz balık gibi hissediyor. Balık duyguları yükseltti, hayal elemini yükseltti. Biraz acıya kaçma halimizi yükseltmiş olabilir. Şimdi Koç'ta biraz daha ateş enerjisi, harekete geçme enerjisi bizi heyecanlandırmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Böyle içerisi fokur diyor. Hangisi olsa, ne olsa, ne zaman başlasa diye çalışıyor olabilir. Ve bu çalışma için dediğim gibi bu aralar ayın 12'sine kadarki süreci çok güzel kullanabilirsiniz. Ayın 12'sinden sonra da tabii ki bir şeyler yapılabilir ama ayın 17 ya da 18 olması gerekiyor. Burada da paylaşacağım birazdan. Hani o zamanlarda Merkür Retrosu girdiği için yepyeni şeylere başlamaktansa hani daha önceden planladığınız şeyler için üstünden gitmek daha faydalı olabilir. Evet, kısa kısa notlarıma da bakıyorum açıkçası. Şimdi biraz uzun bir içerik olacak gibi geliyor hatta yani. Duygusal karmaşık yani bu şeyden balıktan kaynaklı bir tekrardan o duygusal karmaşayı vesaireyi yaşama ihtimalimiz yüksek ama alıştık. Hani öyle bakın lütfen. Böyle bakınca çünkü hani korku yerine bu benim tanıdığım bir duygu diyerek hani daha kararlı bir şekilde durabiliyoruz bazı şeylerin daha farkında kalabiliyoruz daha doğrusu. O yüzden burada bize kattığı şey sezgiler. Bu sezgileri kullanmakla ilgilenelim. Ama aynı zamanda da hani gerçeklikle ilgili kopuşlar da olabiliyor Neptün'de. O yüzden hem sezgiler hem gerçeklik arasındaki o dengeyi kurmamız için zaten geliyor gidiyor bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. O yüzden hani bu aklımızda olsun. O yüzden ne dedik? Ani kararlar alabiliriz dedik. Hayal kırıklıklarına karşı veya hayallere karşı birazcık daha gerçekçi olmak kıymetli dedik ve iletişim tabii ki önemli. Ona da Venüs ikizlerden kaynaklı dikkat etmek güzel olur. Uranüs beklenmeyene açık olun diyor kısaca. Ama bu 7 yıllık bir süreç. Hani böyle geldiği gibi herkese beklenmeyeni vermeye de bilir diye düşünüyorum ben. Haritalara göre orası değişir. Evet, şimdi özellikle bu kesimde boğalar
akrepler, aslanlar ve kovalar sürpriz aşklar ve maddi fırsatlarınız kapıda olabilir. Gözünüz açık olsun diyorum. İkizler ve Yaya da sosyal çevrenin hareketlendiğini ve yeni dostlukları almaya kalbinizi açın diyorum. Yine balıklara da sezgiler yine güçleniyor diyorum. İçsel sorgulamalar da artabilir. Balık Satürn ve Neptün'ün şeyini iyi anlamaya niyet etsin ve görmesi gereken şeyleri görsün ve yeni kimliğini inşa etsin diye niyet ediyorum. Ve tüm burçlar için de tabii güzel niyetlerim var. Bunu şeyin sonunda da söylerim madem bu güzel zamanlara denk geldik. Hani her zaman olmayan şeyler. O yüzden niyetlerinizin hepsinin en içten dileklerim de kabul olmasını istiyorum. Zaten o niyet size geldiyse o kabul olacaktır. Kolaylıkla olsun diyorum. Evet, 7 Temmuz bir sonraki tarihimiz. 7 Temmuz'da işte bu büyük geçiş var. Yani Uranüs'ün İkizlere geçişi var. Boğalar ne yaşadı? Çevrenizde boğalar varsa hani belki biraz onlardan tiyo olabilirsiniz. Bu devrim niteliğindeki burç, yenilik burcu Uranüs ikizlere yenilikler getirecek. Yani ikizleri çok değişik şekilde görebilirsiniz. Yani şöyle bile olabilir. Hani eskiden bilimden konuşurken şimdi ilimsel astroloji konuşuyor olabilir örneğin. Ya da bu çok uçuk oldu bu arada hiç kolay değildir bu kadar böyle şeyler olması ama çok mümkün hayatın içinde. Yine merak, eğitim, iletişim, ikizler deyince hep aklımıza böyle şeyler gelir. O yüzden bizler de hayatımızda bu konularla ilgili böyle genişleyeceğiz ki zaten Plüto Kova'ya geçtiğinden beri daha küçük küçük adımlar attı belki ama biz bunu çok etkili bir şekilde aldık. Uranüs'ün yine e, ikizlerde devam etmesiyle çok kısa bir zamanda aynı böyle Covid'de ben o zamanlar dijitaldeydim. Ki hala dijitaldeyim yani ayrıldım demeyeyim ama hani o dönemde şey diyorduk biz işte 5 senede anca hani o zamanlar danışmanlık verdiğimiz firmada hani kendimizi anlatmakta çok zorlanıyorduk hani şu önemli sizin için müşterilere anlatırken yani. Ama Covid geldi ve böyle resmen hani 5 senede olacak şeyi 2 senede halletti. Ve sistem komple çok hızlı bir şekilde dijital hayatımıza girdi. Şimdi de bildiğiniz gibi yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelmiş durumda ve bu dijitalden kat be kat hızlı bir şekilde de şu anda arttı bile. Daha gördüğümüz çok küçük bir kısmı devasa yenilikler göreceğiz. Bu 7 sene aslında bu Uranüs'ün de Plüto Kova'yla beraber bu bilime, uzaya, eğitime, yeniliklere, her şeye açık olmamızı böyle bir sürü şeyimizi yıkacak yani. Yani hatta şöyle kaynak vermek çok isterdim ama gerçekten hatırlamıyorum. Okuduğum ya da dinlediğim şeylerden olabilir. Orasını daha iyi tam hatırlamıyorum ama şöyle bir şey bile var. Yani bayağı tabu olarak tutunduğumuz çoğu şeyi değiştiriyor olacak. Herkes değiştirir mi? Gerçekten bilmiyorum. Hani bilinç şeyine göre tabii ki insanların tekamülüne göre değişecektir. Ama görevi bu yani. Bunun için geliyor. O yüzden fikirlerimiz, tutunduğumuz her şey değişiyor. Yeni teknolojilerle bambaşka bir yaşama geçiyoruz aslında. O zamanında bize dizilerle işte Black Mirror gibi dizilerle gördüğümüz o filmlerle falan öğrendiğimiz her şeyi aslında yaşamaya zaten bir süredir başlamıştık. Bunları net bir şekilde görüyor olacağız. Evet ve bu süreç dediğim gibi 7 senelik bir süreç. Bunu ayrı başka videoda daha detaylı da biraz daha bahsederiz. Dediğim gibi belki daha bir kısa video olur. O yüzden buna hani hem değişmeye esnek olmak çok kıymetli halde artık ve tek bir şeyle değil pek çok şeyle birlikte yani multidisipliner olmanın kıymetli olduğu bir süreç olacak daha çok ve gençlerin daha çok konuşulduğu yine bir süreç olacak. O yüzden onlara verebileceğimiz yani bu kalıplar eski kalıplarımızla bir şeyleri vermektense yenilikleri onların hayatında olmasına izin vermemiz, onları bu konularda teşvik etmemiz de kıymetli diye düşünüyorum. Hem kendi esnekliğimizi arttırmak hem de onların yollarını bu konularda açmayı desteklemek kesinlikle iyi bir şey olur.
diye düşünüyorum. Evet ve ikizler ve yay hayatta büyük değişim rüzgarları estirecek ve yine Başak ve Balık'ta eğitim ve iletişimde yeni yollar açılacak diye kısacık not almışım. Onu da söylemek istedim ve sonrasında büyük bir dolunay var. Oğlak dolunayı. Oğlağı bilirsiniz. Oğlak disiplinli, biraz sert. Yani oğlak bir şey mesela niyet eder. Pek herkes bilmez o niyeti. Oraya hiç çaktırmadan takır 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 oraya çıkar, hedefini gerçekleştirir. Oğlağın en önemli özelliklerinden biri budur sanırım. Yani çok disiplinli olması, net olması güzel bir şey. O yüzden de burada da e, Dolunay'ı Oğlak'la yaşamak aslında tamamlanmakla ilgili. Böyle bir şeyleri netleşmekle alakalı. Hani bu kafamızda soru işaretleri var dediğimiz, karar veremediğimiz, başlamakta zorlandığımız konularda mesela bir netleşme bu Dolunay'la gelebilir. 12'sine kadar da onun için adım atmak mesela mantıklı olabilir. Kariyer, sorumluluk, disiplin, toplumsal statü gibi şeyleri özellikle vurguluyor Oğlak Burcu. Ve bizim de aklımız fikrimiz biraz bu konularda dolanabilir. Çok normal. Bu süreç biraz daha erkenden de başlayabiliyor biliyorsunuz dolunay etkileri. Evet, bu hani bununla ilgili sürekli düşünüyor olmak da, burada netleşmeye çalışıyor olmak da ister istemez bilincin, zihnin daha doğrusu yorulduğu, biraz kendini baskı altında hissettiği, duygusal açıdan biraz zorlandığı bir süreci bize getirebilir. O yüzden biraz daha sakin kalmakta, daha esnek olmakta yine fayda var diyorum. Ama netlikler getirecek. Burada hani bizden istenen Oğlak Burcu üstünden aslında bize gösterilen şey, e, burada ertelemeleri biraz daha bırakıp artık harekete geçmekle ilgili ve sorumluluk almak, disiplinli bir şekilde bu yola koyulmakla ilgili. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet, bayağı uzuyor gibi video. Artık en kısa zamanda da yüklemeye çalışacağım. Şimdi 13 Temmuz'a geliyoruz. 13 Temmuz'da az önce bahsetmiştik. Neptün retroya girmişti. Satürn de girecek demiştim. 13'ünde de işte 12-13'üne kadar bitirin dememin sebebi de biraz buradan kaynaklı. Satürn retrosu başlıyor. E, Son 2,5 senedir, 2,5-3 sene hemen hemen diyebilirim. Çünkü şeye girdiği kısmı da düşünüyorum, işte Koç'a girdiği kısmı da birazcık düşünsek o kadar yok ama hani o dönemde böyle aynı yerde döndüğünüzü hissettiğiniz konularda bir sizi tekrardan yoklamaya geliyor Satürn. Özellikle balıkları zaten hani ciddi bir şekilde yokluyor. Ama diğer burçlara da hani eğer döndüğü dolandığı bir şeyler varsa dersini aldın mı? Anladın mı burayı? Ödevini yaptın mı? Ödevini yapmaya niyet ettin mi? Gibi böyle sorularla bizi böyle bir ayıltabilir. Burada hani Satürn korkulacak bir şey değil ama anlayışımızı geliştirme açısından orada bir ödev var gerçekten. Yani ben bunu anladım. Tamam şu an belki harekete geçemiyorum ama ben bunu anladım idrakine en azından almak kıymetli. Bu retro döneminde o tekrardan o geçmişe gidip bunları değerlendirip bu sınavların tekamül yolculuğumuzdaki tefekkürünü böyle oturup yapmak güzel olabilir. Hani size tavsiye ederim. Sonradan tatlı tatlı sıkışmamak için diyebilirim. Ve burada yine balık başak. Çünkü onlar bir aks biliyorsunuz. Balık başak aksı diyoruz, karşılıklılar, sorumluluk alıyorlar ve içsel disiplinlerini yönetiyorlar. Mecbur zaten hani zaten Başak direkt şeyle ilgili çalışkan olma, disiplinli olma yine hani öyle bir burçtur. Balık da burada eğer böyle bu konuda varsa şeyi sorumluluk almayı öğreniyor kısaca. Yay ikizlerse planları tekrardan gözden geçirdiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ve 18 Temmuz, 18 Temmuz'u hepiniz duydunuz. Çünkü Merkür Retrosu nedir? Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Hani bu cihazlara dikkat edelim. İşte yeni işe başlamayalım deyip hepimizin bir yerlerden diğerlerine göre daha çok duyduğumuz Merkür Retrosu. Çünkü daha sık retro yapıyor. Biraz nedeni o. Merkür Retrosuysa bize
zihinsel alanlarda, iletişim alanlarında yine ikizlerin yönettiği bir gezegen ve aynı zamanda teknolojiyle de bağlantılı. Bu alanlarda bize eski ne gündemler varsa onları getirebilir. Hani bazen bu dönemlerde işte yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış şeylere imza atılabilir. Bu konularda dikkat edilmesi istenir. Ben de böyle uzun uzun tekrar etmek istemiyorum bu konuları. Yanlış anlaşılmalara, yanlış imzalara dikkat edebilirsiniz. Özellikle Aslan, Kova, Akrep, Boğa iletişimde dikkatli olsa iyi olur, sabırlı olsa iyi olur. Yay ve koçlar da yaratıcılıkla ilgili böyle bir baksınlar bakalım neler olabilir hayatlarında. Çünkü e, ikizler yay aksından kaynaklı orada bir enerji değişimi var. Eski dostlar, eski sevgililer, yine işte eski projeler ortalara çıkabilir. Hani bunu da hep bilirsiniz. Kısaca onu da söylemiş olayım. Evet, 22-23 Temmuz Güneş Aslan'da ve artık parlama zamanı. Aslan deyince aklınıza böyle gerçekten güneş gelsin, parlamak gelsin. Ve ben çok seviyorum. Yani direkt her yerde belli oluyorlar. Pek çok da aslan kadın arkadaşım özellikle var. Ee, Onların gücü, yani bakınca bile o gücü hissetmek bana çok iyi geliyor. Onların dönemi başlıyor ve kendimizi ifade etmek, özgüven, genelde bu temalar ve yaşamak, yaşam enerjisiyle alakalı. O yüzden sahnelere çıkmak, e, yeteneklerimizi göstermek için aslında iyi bir dönem başlıyor. Ne kadar bu şeyi yaşasak da, retro dönemlerini yaşasak da zaten bize gösterilen şey harekete geçmekle ilgili. O yüzden daha önceden planladığınız, düşündüğünüz her şeyle ilgili lütfen kendinizi gösterin, görünür olun ve ortaya çıkın diyorum. Çünkü bu dönem destekleyici, özgüven artıyor, sosyal ilişkiler artıyor. E, Yani auramız parlak gözüküyor zaten. Hani ne yapsan iyi. Hatta şöyle şeyler oluyor işte. Şunu yap, şu olsun. İşte örneğin işte zayıflayayım ondan sonra başlayayım falan. Hayır, zaten siz yaptığınızda zayıflayacaksınız. Çok net bilgi bakın bu. Yani o yüzden asıl zaten yapmadığımız için şişiyoruz. Almadığımız kararlar yüzünden şişiyoruz. Yapmadığımız aktiviteler yüzünden şişiyoruz ya da neyse diğer konularda birbirine çok bağlantılı biz yaptıktan sonra onlar dönüşüyor. Evet ve hobilere zaman ayırmak yine bu dönemde önemli. Aslan Koç Yay parlama zamanı, Kova Akrep ilişkilerde denge önemli diye not almışım ve 24 Temmuz'a geçiyorum. Orada da yine bir Aslan yeni ayı geliyor hemen peşine ve cesur başlangıçlar için artık yani hani iyice yani böyle hani elimize her şeyi veriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bütün malzemeler elimizde artık yapalım diyorum ben de. Ve yeni başlangıçlar, taze niyetler için güçlü zamanlar. Kendimizi ifade edelim. Projelerin çıkışı için harika diyorum. Merkür Retrosu bitmeden Ağustos'un ortası gibi bitecek o. Yani daha önceden başlama planı olan herkes en kötü ihtimal bu tarihlerde harekete geçsin. Ve Aslan ikizlere yine yeni proje ve fırsatlar var diyorum. Terazi ve Kova'ya sosyal çevrede yenilikler var diyorum. Tutkularınızın peşinden gidin. Tutkular zaten çok önemlidir onlar için. 30 Temmuz Şiron retrosu var. Şiron'u bilirsiniz. Yaralı şifacı diye geçer. Hayatımız için çok önemli Şiron'da. Ve bize gelip hani eski yaralarımızdan içsel dönüşümümüz için oraları biraz kurcalayacak gibi gözüküyor. Yüzleşelim. Zaten yüzleşmeden bir yerden çıkılmıyor biliyorsunuz. Ve kolaylıkla da inşallah hepimiz atlatalım diyorum. Hepsini. Duygusal yaralarımızı öncelikle kabul etmek ve kendimize nazik olmak önemli. En önemli kısmı bu. Genelde bu yaralarla ilgili kişi bir şekilde bilinçaltında hep kendini suçluyor oluyor. Oysa biliyorsunuz ki her şey olması gerektiği gibi ve vaktinde ve çok net bir şekilde en iyisi sizin için, sizin gelişim ve tekamül yolculuğunuz için. O yüzden de bunu alıp kabul edip kendinizi de bu aşamalarda özgürleştirip her halden.
Yeniden yeni sizi doğurun diye niyet ediyorum hepiniz için. Ve burada da Koç ve Terazi şifa ve içsel güç teması en önde onlar için. Yengeç ve Oğlak için de geçmişle barışmak önemli. Kendinize çok yüklenmeyin diyorum ve 31 Temmuz ayın son gününe geliyorum. Venüs Yengeç'te, Güneş Merkürle kavuşumda duygusal derinlik var, aynı zamanda zihinsel netlik var. Ayın son günü ama güzel bir konu ortaya çıkmış. İlişkilerde duygusallık, aidiyet, bağlılık ve koruma duygusu daha ön plana çıkıyor. Jüpiter ikizlerdeyken biz daha yüzeysel şeyler yaşadık. Yani yüzeysel ilişkiler gördük. Şu anda Jüpiter yengeçte ve daha böyle duygusal bağ kurduğumuz, hani ait olmak istediğimiz, samimi bağlar kurduğumuz, daha böyle evimizde hissettiğimiz ilişkiler kurmak isteyebiliriz. Yengeç çünkü aile temasını veriyor bize. O yüzden hatta bu senenin aile yılı olması da o bakımdan ilginç. İlginç değil hatta. Yani daha çok aslında bebeklerin dünyaya geldiği, birazcık hani anlayamıyorum ben de tam, ama daha çok evliliklerin olduğu hatta bir sene bizi bekliyor olabilir, özellikle ikinci yarı için. Ve biz senelik işte 30 Haziran olmalı 2026'ya kadarki süreçte Jüpiter büyüten iyicil bir gezegen ve bu alanda da böyle bir rolü olabilir. Aile bağları daha çok kuvvetlenebilir. Bu dönemde daha önceki videolarda da biraz geçmişti. Aile şirketleri kurulabilir, evden işler artabilir. Burada da yengeç ve oğlak duygusal destek ihtiyacı olabilir ve aile vurgusu olabilir hayatlarında biraz daha. Aslan ve terazi için de yine yaratıcı projelerde başarılar gelebilir diyorum ve gökyüzünün bu şahane Temmuz ayını, yani şu anda ayın 4'ü, tabii ki işte belli bir zamandan sonra retrolar falan var ama özellikle 7'sine kadar ki 7-8 en geç ki süreci bu Sirius kavuşumundan kaynaklı güzel değerlendirmenize niyet ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.